Merhaba, şimdi de bir tarih kitabımız var. İmparatorluğun Son Nefesi. Osmanlı'nın Yaşayan Mirası Cumhuriyet. Rahmetli İlber Ortaylı yazmış. İmparatorluğun son günlerinden Cumhuriyet'in kuruluş öyküsüne. En utanılacak yönümüz, tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek, tarih yazmamak konusundaki ısrarımız, demiş İlber Ortaylı. Balkan Harpleri bizim tarihçiliğimizde imparatorluğun yıkılış süreci olarak adlandırılır. Aslında bu vaka bir imparatorluğun yıkılışı olmaktan ötedir. Biz bu savaşlar sonunda Rumeli'deki anavatanı kaybettik. Birinci Dünya Savaşı Türk halkı için en acı hatıralarla doludur. Cephede şehitlerin yanı sıra cephe gerisinde yokluktan, hastalıktan ölümler ve sıkıntılı bir hayat söz konusudur. Türk toplumu modern anlamda bir millet olma aşamasına burada dönmektedir. Bu, Türkleri diğer uluslardan farklı kılan yanıdır. Söz konusu savaşla direnci artmış ve kimliği oturmuştur. Cumhuriyet tarihinin üzerinde en çok tartışılan olaylardan biri Lozan Anlaşması'dır. Bu konuda Lozan'ı bir hezimet olarak görenler de, bir zafer olarak niteleyenler de var. Lozan mantıki ve gayet onurlu bir uzlaşmadır. Kalıcı ve düzeni sağlayıcı bir anlaşma olarak görülmelidir. Cumhuriyet devamlılıktır. Osmanlı Türklerin imparatorluğuydu. Bu da Türklerin cumhuriyetidir. Bir tarihçinin deyişiyle dünya tarihinin en hadiseli 30 küsur yılı Sultan Abdülhamit'i yormuştu. Enver Paşa cesur planların sahibiydi. Bu planların hepsinin aynı derecede akil ve bilgili bir şekilde hazırlandığını söylemek mümkün değildir. Atatürk'ün başarısındaki en önemli faktör vazgeçmek bilmeyen iradesidir. Bu noktada Rumeli inadı vardır Gazi Paşa'da. Olmalı dediği an olabilir yok. Bu liderlik yapmaya hevesli herkese lazım bir prensip. Gelelim kitapta dikkatimi çeken yerlere. Kitapta sizlerle paylaşacağım ilk yer Dolmabahçe Sarayı'nın inşası israf mı? Abdülmecit Han zevkleri itibariyle mesela Alaturka musikide de, Garp musikisinde de, giyimde de fevkalade teşvik edici rol oynamıştı. Bir müsriflik söz konusudur ama o israf da daha çok o devre göre bir israftır. Biz 19. yüzyılın Osmanlı Sarayı'nı israf yatağı diye niteleyemeyiz. Bu o kadar kolay verilecek bir hüküm değildir. Biz Rusya Sarayı'nı biliyoruz. 3. Napolyon'un Fransız Sarayı'nı biliyoruz. Bu milletlerin paraları çoktur ama diğer tarafta da Avusturya'yı unutmamak gerekir. Enteresandır, Avusturya Sarayı'nın masrafları küçük bir Alman dukalığının bütçesi kadardı. Fakat Türk cemiyeti zaten çok mütevazı bir hayat sürmekteydi. İstanbul'da doğru düzgün bir sadrazam konağı yoktur. Konak denilenler de en büyüğü 4 katlı olan evlerdir. İstanbul lüksü Mısırlılar sayesinde tanımış, kagir binaları onlar sayesinde görmüştür. Pera'daki lavantenleri yani Osmanlı dış ticaretini bir şekilde elinde tutanların da Osmanlı'ya lüksü tanıtmada büyük payları vardır. Böyle bir ortamda Osmanlı Sarayı'nın bazı masraflarını, en başta sarayların yapılışını lüks olarak nitelememiz mümkün değildir. Nitekim Sultan Abdülmecit Topkapı'da tahta çıkmıştır. Zaten ünlü Hattı Hümayun da Gülhane'de okunmuştur. Bu sebeple Topkapı bir saraydır ama kendisinin burada çok oturmadığı da anlaşılmaktadır. Abdülmecid'in bir takım küçük kasırları vardır. Mesela Fatih Çarşamba'da caminin hemen yanında bir pavyon vardır. Haliç'e bakar. Küçük su kasrı vardır. Topkapı'daki tek 19. asır yapısı olan Mecidiye Köşkü vardır. Ama tabii ki bir padişahın mahiyetiyle burada gecelemesi mümkün değildir. Kendisi genellikle Ihlamur Kasrı'nda, sahil saraylarda kalmıştır. Nihayet 1853'te Büyük Dolmabahçe Sarayı tamamlanmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapılmadan evvel İstanbul'un en büyük sarayı Boğaz'a bakan cephede bulunan bugünkü Rusya Başkonsolosluğu yani eski Rusya Sefaret Sarayı'dır. Arka tarafta da Britanya Sefareti, aşağıda da Fransa Sefareti vardır. Görüldüğü üzere öyle bir tablo karşısındayız ki Dolmabahçe'den önce padişahın sarayı bile modern devlet protokolüne hitap edecek vaziyette değildi. Bunlar bize aslında Dolmabahçe'nin neden yapıldığını izah ediyor. Bu satırları Tevfik Efendi Köşkü'nde yazıyoruz. Burası bir lojmandır. Dolmabahçe'de de sefaret odasından ve muayyede salonundan başka göze çarpan bir taraf yoktur. Ortada böyle bir tevazu söz konusuyken
Tanzimat döneminin bu israfla suçlanan, umumi ahlakın çöktüğünü belirten tariflerinin dışında durup etraflıca düşünmek gerekir. Mısır Hanedanı'nın Osmanlı hayatına etkisi. Hidiv Hanedanı İstanbul'a gerçek anlamda Batı medeniyeti ve israfı getirmiştir. Çünkü arkalarında pamuk zenginliği vardır. Hiçbir Osmanlı sadrazamında Mısırlı Hidiv Hanedanı'na mensup prens ve prenseslerin köşkleri ve zenginliği görülmez. Mesela Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunlarından Said Halim Paşa İstanbul'daki yalılarıyla meşhurdur. Bugün Bebek'teki Mısır Başkonsolosluğu ve Yeniköy'de maalesef yanan bina onun mülküdür. Said Halim Paşa'nın Arapça ve Farsçası da Türkçesi kadar mükemmeldir. Dahası İtalyanca ve Fransızcayı da iyi bilip yazan biridir. Harbe girerken sadrazamımız oydu. Ama maalesef Almanya ile savaşa girdiğimizi iddiaçılar kendisine anlatmadı. Yani hem adamları aramızda tutmaktan bir nevi onur duyuyoruz hem de kolayca dışlayabiliyoruz. İddiaçı milliyetperverliğinde, milliyetçiliğinde bu gibi tavırlar da olabilir. Bununla birlikte Hidivlerin de devlet aliyeye sadakati, birkaç hariç, ve bu kültüre hizmetlerini belirtmek gerekir. Hidivyal döneminin en büyük özelliği Mısır'ın hem kitap basımı hem de sayısı bakımından şark eserleri konusunda ve Türkçe'de İstanbul'la ciddi bir rekabet ve özendirici bir yapıda olmasıydı. Şu kadarını söyleyeyim ki Ebu Ziya Tevfik Bey'in matbaası ortaya çıkana kadar Mısır'ın Bulak baskısı ayarında bir matbaa Türkiye'de yoktu. Mısır Hidivliğinin arazisi mülteci Türkler için de bir sığınma yeri olmuştur. İddiaçılar hem matbuat hem de yaşamak bakımından çok uzun bir süre Mısır'da toplandılar ve orada İngiliz protektorası işgali zamanında rahatça iş görebildiler. Her ülkenin Çanakkale'si yoktur. Çanakkale Savaşı 1915'te kazanılmış bir zaferdir. Türkiye için çok büyük insan kaybına yol açmıştır. Şehit sayısını bugün bile tam olarak bilemiyoruz. 50 bin ila 250 bin arasında rakamlar söz konusudur. Ama sayı ne kadar olursa olsun ortada büyük bir kayıp vardır. Savaş tarihinde bütün ülkelerin Çanakkale'si yoktur. Fransızların Marne ve Verdun'u vardır. Rusların bilhassa 2. Cihan Harbi'nde Minsk cephesi, Odessa, Sivastopolları vardır. Bunlar o vatanın savunulduğunu, o halkın vatanları için öldüğünü gösteren ve asırlarca iftihar ve ibretle sahiplenilecek anıtlardır. Çanakkale'de bu tip anıtlardan biridir. Şark milletleri içinde Çanakkale tek örnektir. Burada Türk askeri dayanıklı bir asker olduğunu, her şeye rağmen düzeni elinde tutabildiğini, komutanlarına itaat ettiğini, komutanlarınsa her kademede durum muhakemesi yapabildiğini, zaman ve zemine uyabildiğini göstermişlerdir. Asıl önemlisi de Balkan'da yenilen, o arada Trablusgarp gibi deneyleri olan ve 1840'lardan beri kurmay eğitimi gören genç ordunun komutanlarının çok etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu kadrolar savaşı idare etmiş ve mütareke yıllarında Anadolu'da milli mücadeleyi örgütleyip zafere götürmüşlerdir. Buradan çıkan general ve mareşallerin kimler olduğunu biliyoruz. Çanakkale Savaşı'nın en önemli yanlarından biri de cephe gerisinin cepheyle birlikte savaşı yaşamasıdır. İstanbul o zamanın ilkel tayyareleriyle çivi ve bomba atılarak bombalanmıştır. Aslında İstanbul Savaşı her an beklemiştir. O zamanki yokluk ve açlığı yaşamıştır. İmkansızlık, ailelerin ahlakını parçalamış, sivil halkı karamsarlığa sürüklemiştir ama yine de direniş dayanıklılığı göstermişlerdir. Türkler ne olursa olsun cephe gerisi halkı olarak Almanya ve Avusturya sivil halklarından farksız bir dirençte olduklarını göstermişlerdir. Çanakkale Savaşı'nı 1960'larda gazilerden dinledim. Bir kısmı ilk başta zabitlerin tecrübesizliğinden yakındı. Bir kısmı Liman von Sanders Paşa'dan, bir kısmı Enver Paşa'dan söz etti. İki ayrı ordu ve kurmay heyeti bazı sorunlar çıkarmıştır. Ama bu harp yeni simalar da yaratmıştı. Mesela Enver Paşa tarafından harp mecmuasının kapağından ismi çıkarılan Mustafa Kemal Paşa bunlardan biridir. Çanakkale şüphesiz savaşı uzatmıştı. Savaş başında bütün devletlerin genelkurmayları birkaç ay, en çok bir senelik bir savaştan söz ederdi. Bu saplantı sürdü ve yeni silahların, genel seferberliğin nasıl korkunç bir dünya yarattığını görmek istemeyenler, hala uzayan savaşın faturasını 4. yılın sonunda bile Türklere yüklediler. Türkler olmasa savaş biterdi zihniyeti sürdü.
Oysa Türkler uzayan savaşta daha büyük fedakarlıklar sergilemiş ve kan ve ateş içindeki yurtlarını Çanakkale'de savunmuşlardı. Doğrudur. Çanakkale Savaşı Rusya'nın çöküşünü ve Bolşevizmin gelişini hazırlayan unsurlar arasındadır. Nitekim Sevr'de bunun bedeli ödetilmeye kalkışılmıştır. Çanakkale Savaşı sırasında müttefik Almanya ordumuzu mühimmat bakımından yeterli olmasa da desteklemiştir. Ama savaşan Türk ordusudur. Yani oradaki yardımcı kuvvetler ikinci plandadır. Komutanlar karmadır. Burada Türk komuta heyetinin müthiş bir direnci ve inadı da söz konusudur. Komutandan neferine kadar tümü şehit düşen 57. alay gibi. Çanakkale müstakil olarak Cihan Harbi'nden mağlup olarak çıkacak Türk İmparatorluğu için abidevi bir savaştı. Bunu bugün de görüyoruz. Oraya gidenler hissediyorlar. Bu tarihi olayı herkes kendi retoriğine ve yorumuna göre ortaya koyuyor. Başka bir polemik konusu günümüzde tartışılan. Lozan bir zafer mi, hezimet mi? Lozan gayet mantıki ve onurlu bir uzlaşmadır, diyor İlber Ortaylı. Bunun üzerinde duralım. Birinci harp bununla bitmiştir ve Lozan sayesinde Türkiye ezilmişlik, haksızlığa uğramışlık ve ikinci büyük savaşa bu yüzden katılma, destekleme gibi bir heyula fikirden, kabustan uzak kalmıştır. Bu bütün Balkan ve Orta Doğu devletleri arasında oldukça önemlidir. O yüzden biz Lozan'ı tabii ki aşınacak ve eskiyecek bütün anlaşmalar gibi ama oldukça kalıcı, düzeni sağlayıcı bir anlaşma olarak görüyoruz. Biz Lozan Kahramanı diye İsmet Paşa'yı kutladık. Heyet reisidir ve tabii anlaşmayı o imzalamıştır. Bu nedenle bu başarı kişiselleştirilir. Törensel bir durum. Kişiselleştirme, diğer açıdan anlaşmayı tenkit ediyorsan, kabul etmiyorsan suçlama için de aynı durum geçerlidir. Hele ki böyle bir heyette Rıza Nur'un muhalefeti ve onun gibi düşünenlerle heyette olmayanların tenkidi bu işi daha çok ayyuka çıkarıyor. Lozan Kahramanı dediğimiz zat bir kere çok iyi bir diplomat olduğunu gösterdi. İnatçıdır. Nitekim kesinlikle taviz vermiyor. Bu durumdaki adamların aldıkları talimattan, önündeki belirli ilkelerden taviz vermemeleri çok önemlidir. Buna kurmay kafasıyla kani olmuştur. Ama önemli vurgulayalım, İsmet Paşa Lozan'a giderken ne bir Metternich ne de Talleyrand idi. Yani ne Metternichçilik ne de Talleyrandçılık oynuyor. O tip megalomaniden uzaktır. Sadece ne olduğunu, ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. En nihayetinde İsmet Paşa hükümetin adamıydı. Kendisini oraya gönderen kişi ve kurumlara karşı sorumluluğunu yerine getirmişti. Gazze. Mısır ve İsrail arasında bir küçük coğrafya. Aslında Filistin toprağı da sayılmayabilir Gazze. Tarihte hiçbir ülke bu kadar küçük yüz ölçümüyle bu kadar büyük bir sorun haline dönüşmüş ve trajedi yaşamış değildir. Yine Orta Doğu bölgesinde Nil Vadisi dahil bu kadar küçük bir sahada böyle kalabalık bir nüfus bulmak da güçtür. Daha asrın başında nüfusu 40 bin ve 1. Cihan Harbi sonunda azalarak 20 binden aşağı düşmüşken 100 yıl sonra neredeyse 1 milyonu aşan bir nüfus bu topraklarda barınıyor. Aslında güneyde olmasına rağmen iklimi muktedil ve Akdeniz'in bereketini yaşayan bir bölgedir. Ama bu nüfus orada kuşatılmıştır 1. Üretim sürecine girecek kadar Gazze coğrafyasının tarzı hayatını benimseyememiştir 2. Gazze'liler Filistin göçmenleridir ve kendi yurtlarında fakirdirler. Üretilen narenciye bile onlara refah getiremez. Gazze ta eski Mısır devrinden beri kuzeydeki büyük imparatorluklarla Firavunlar Devleti'nin çatışması ve nüfus mücadelesi arasında kalmıştır ama aynı zamanda da büyük kervan yollarının üzerindedir. Maddi ve manevi uygarlığın kalıntılarını bu kadar belirgin olarak barındıran bir memleket daha yoktur. Dilleri ve mizahları meşhurdur. Toprağının her metrekaresinde arkeolojik eser kaynar dense mübalağa sayılmaz. 8. asırdan beri İslam dünyasının önemli eserlerine ev sahipliği yapar. Haçlıların zamanında Kudüs Krallığı'na bağlıydı. Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Hattin Muharebesi ile Haçlılardan kurtardığı ilk parçadır. Moğollar buraya ulaştılar ama Bağdat ve Suriye'yi fethedenleri ve Filistin'e sarkanları Memluklar aynı Calut mevkiindeki savaşla hizmete uğrattılar. Calut çeşmesinin adı nereden geliyor? Çünkü Hazreti Davut genç bir çobanken Filistinlilerin korkunç savaşçısı Golyat'ı burada yenmiş. Evliya Çelebi şehri ve etrafını methede ede bitiremiyor. 18-19. asrın batılı zengin ve bilginleri de onun bıraktığı yerden bölgeyi methetmeye devam ediyorlar. Kozmopolit bir bölgeydi.
Arapça ve Türkçe gibi Yunanca da konuşulurdu. Antik dönemde de böyle lisanların buluştuğu bir bölgeydi. Hac yoluydu, ticaret yoluydu, askeri bir merkezdi. Gazze 20. yüzyıl başındaki düzenlemeyle Kudüs mutasarraflığının içine alınmıştı. Filistinliliği buradan da ileri gelir. 4 asır Türk idaresinde kalmıştır. Övünmek gibi olmasın ama Gazze'nin gördüğü son mutlu devir bu zamanlardır. İsrail devleti ilan edildikten sonra Gazze mülteci Filistinlilerin ülkesi oldu. Nüfus birden 3 misli arttı. 1967'deki 6 gün savaşından sonra nüfusta bir gerileme olduğu da kaydediliyor. Güzel bir şehir, hoş bir iklimdi ama 1 milyon nüfusun yaşayabileceği bir alan kesinlikle değildi. Günümüzde Gazze'liler Arap dünyasından ve hatta dahil oldukları Filistin'den de kopuk vaziyetteler ve herkese kırgınlar. Umutlarını tüketen bütün toplumlar gibi kurtarıcı bekliyorlar. Sırf bu sebeple gerçekten kurtarıcı olamayanların bu coğrafyanın duygusal dünyasına girerken dikkatli olmaları gerekiyor. Sınırdaki Refah şehrinde Mısır, Gazze'ye karşı son derece gaddar, denetimci ama sorunlarına karşı da o derecede lakayt davranıyor. Aslında 1967 savaşında kocaman bölgeyi Mareşal Amr neredeyse İsrail'e törenle teslim etmişti. Fakat maalesef geçmişin sorumluluğu en hafif şekilde duyulmuyor bile. Bu topraklarda söz konusu nedenlerden ötürü kolonizasyon veya yakın müdahale ancak bir çılgınlık olabilir. Akıllı bir idarenin geleceğin huzuru için burayı kontrollü bir ilişki ve destek politikasıyla gütmesi gerekir. Bazı yerler ve insanların trajik durumunu heyecanla değil, itidalle ve iğneyle işler gibi çözmekten başka bir yol yoktur. Son bölümümüz cami olmaktan çıkan camiler. Türkiye 2. Cihan Harbi'nin birincisinde savaşan güç olarak katıldı. Denilebilir ki Britanya İmparatorluğu bütün savaş boyunca esas olarak Türk İmparatorluğu ile Süveyş'ten başlayarak Orta Doğu'nun her yerinde çarpıştı. Öyle ki müttefiklerimizden hiçbiriyle bu derece yoğun çarpışmamıştır. Çanakkale ise Britanya hükümetinin de halkın da fevkalade sarsan bir savunmaydı. Bu nedenle savaşın asıl suçlusu onu başlatan Almanya ve Avusturya değil de adeta Türkiye olarak görüldü. İmparatorluk bu savaşta ilk defa umumi seferberlik ilan etti. Askerlikten muaf tutulan medreseliler ve gayrimüslimler bile silah altına alındı. 1,5 milyon asker bu devletin gördüğü bir kalabalık değildi. Toplanan askere ne silah, ne barınak, ne de tayin verilebildi. Medreseler, camiler, halihazırda harap olan vakıf eserler ve İstanbul halkı askeri barındırıp beslemekle görevlendirilmişti. Zaten 1912-13 kışında Balkan felaketini yaşayan Türkiye'nin İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirleri perişan muhacir dalgalarını barındırmak zorunda kalmıştı. Camiler cami olmaktan çıktı. Başka ne yapılabilirdi ki? 1939'da Türkiye 2. Cihan Harbi'ne girme hatasına düşmedi. Ama savunma tedbirlerini aldı. Nitekim almak zorundaydı. Yine 18 milyon tahmin edilen nüfusun 1 milyonu silah altına alındı. Askere alınan bu gençlerin iktisadi hayatta yarattığı eksiklik ve çöküntü malum. Dağ ve şehirleri asker kaçaklarının doldurmaması ve bunların karınlarını doyurmak için soygun ve eşkıyalığın ortaya çıkmaması insanlarımız için büyük fazilet, idari açısından da büyük başarıdır. Tabii ki bir takım camiler yine kışla olarak kullanıldı. Milli savunma için köylünün katırı, öküzü toplandı. Hayvanları barındıracak yer yoktu. Nereyi buldularsa koydular. Bürokrasi o gün olduğu gibi bugün de ucuzcu, kolaycıdır. Camiler haraptı ve vakıfların kimin elinde olduğu belli değildi. Gülünç kiralarla vakıf bina ve dükkanlarda oturanları kimse diline dolamıyor ve hatırlamak istemiyor. Oysa camiler ve eserler vakıflarının geliriyle yaşar. Tabii ki bütün vakıf eserler asırlık tahribatlarla hayatlarına devam etti. Devlet camilere bakmıyor denildi. Caminin vakfına çöreklenip bugün dahi yaptıkları gibi Osmanlı'nın ördüğü kalın duvarı yer kazanmak için oyana ise kimse hiçbir şey demedi demiyor da. Türkiye zenginleşti. Bazı hayırsever ve hemşehriler bu eserlere el atmaya başladı. Ama vakıflar önemli bir genel müdürünü hatırlamak zorunda. Göreve orta halli geldi, orta halli gitti. Yusuf Beyazıt'ın zamanında vakıf mallara envanterle el atıldı. Kiralar yükseltildi. Artan gelirle yapılan restorasyon çalışmaları da hız kazandı. Bunlar önemli detaylardır.
Türk milleti sessizce ama kesin tavırlarla inandığını ve prensiplerini uygulamayı bilmez. Bütün Akdeniz toplumları gibi laf kalabalığını, çene düşüklüğünü ve gösterişi tercih ederiz. Namaz kılmayan öğretmen namaz kılanı sevmiyorsa küçümseyici tavır sergileyip laf atar. Öbürleri de aynısını yapar ve memurla amir arasında da böyle çekişmeler olur. Tek parti devrinde adet veçhiyle bu tip slogancılık çok makbuldü. Ama demokraside de öyle oldu. 1970-80 arasında insanlar sokaklarda birbirini vurdu. Kasabanın laf atma kültürü kolay silinmez. 50 ila 70 sene evvelinin camiyi ambar, kışla yapma olaylarını tekrarlamak ne tarihi açıklamaya yeter ne de politika yapmaya. Üstelik yeterince delil de ileri sürülmüyor. Falan mahallelerdeki camilerin depo yapıldığı söyleniyor ama Menderes'in imar çalışmaları sırasında röleve ve albümleri bile çıkarılmadan tarihe gömülen Mimar Sinan mescitlerinden, Beyazıt'ta yıkılan Kemankeş Kara Mustafa Paşa Camii ve Medresesi'nden, Topkapı'daki Kara Ahmet Paşa'nın Mimar Sinan eseri Sarif Sebili'nden bahseden Müslüman yok. Özetle vurgulamak gerekirse bu memleketin tarihi şu veya bu grubun işi değildir. Toptan bölüştüğümüz bir kepazelik, bir milli hastalıktır. Bu gibi envanterlerin çok ciddi olarak tespiti gerekir. Ondan sonra tahrip edilen eserlerin araştırılması, fotoğraf ve belgelerin çıkartılması ve pek kimsenin yanaşacağını zannetmiyorum ama gerekli istimlak ve restitüsyon yani ihya safhasına geçilmesi lazımdır. Orada tabii bazılarının cebi yanabilir. Ama en çok maliyenin tazminatı gerekiyor. Bunu programa alacak adamı alkışlamak isteriz. Muhteşem Süleymaniye'nin etrafı hala ulusal kepazelik halinde. 1930'larda Biyoloji Enstitüsü'nün yapılışını tenkit etmişlerdi. Etmekle de kaldılar. Neyse ki mimar merhum Ekrem Hakkı Ayverdi bir fazilet örneği gösterip Başbakan Adnan Menderes'e bu eserinden dolayı sıkıntı duyduğunu söyledi. Üst kısımlarının tıraş edilmesini istedi ve yaptırdı. Peki caminin ön tarafındaki çoğu kaçak olduğu anlaşılan çirkin briket binalar ve Haliç'e kadar uzanan bütün dokuyu berbat eden dokulaşma ne olacak? Piyale Paşa Camii'nin etrafındaki kötü binaları yıkmaya kalktığında Başbakan'a yapılan tenkit ve hücumları hatırlıyoruz. Yıktırmak istediğinde aldırmadı ve yıktırdı. Bu kadar belediyenin ve vatandaşın da aynı cesareti göstermesi gerekmez mi? Elbette bunlardan pek söz eden yok. Kampanya açılacaksa şüphesiz daha ciddi olmak gerekiyor. İlber Ortaylı'nın yazdığı İmparatorluğun Son Nefesi kitabında dikkatimi çeken yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.